Yüzyıllardır anlatılan, insanın tüylerini ürperten bir iddia var. Bu dünyayı kimsenin tanımadığı 3 gizemli kişi mi dengede tutuyor? Her gün haberlerde izlediğimiz o kaosun, savaşların ve ekonomik krizlerin ardında mutlak bir nizam olduğunu söylesem. Bugün bilimin ulaşamadığı, tarihin ise satır aralarına gizlediği gayb aleminin kapılarını ardına kadar açıyoruz. Üçler Meclisi. Onlar kim? Ölümsüzler mi? Neden Filistin'de ya da dünyanın başka bir yerindeki zulmü bir mucizeyle durdurmuyorlar? Allah her şeye kadirken neden bu üç insana ihtiyaç duysun? Bugün Şeyhü'l-Ekber İbn Arabi'den İmam-ı Rabbani'ye kadar en güvenilir kaynakların izini süreceğiz. Ancak şunu en baştan mühürleyelim. Biz sadece birer aktarıcıyız. Bu sırlar deryasında hakikatin tek sahibi, her şeyi bilen ve en doğrusunu takdir eden yalnızca Allah'tır. Hazırsanız başlayalım. Önce bu ordunun ne olduğunu anlamalıyız. Tasavvuf literatüründe bu yapıya Ricalül Gayb yani görünmez adamlar denir. Bu bir başıboşluk değil, muazzam bir askeri nizam gibi işleyen manevi bir bürokrasidir. Piramidin tabanında 300'ler, onların üzerinde 40'lar, daha üstte 7'ler ve en zirvede tüm sistemin kalbi olan 3'ler bulunur. Peki neden böyle bir hiyerarşiye gerek var? İbn Arabi Futuhat-ı Mekkiye'de şöyle açıklar. Allah kainatı bir sebepler dünyası olarak yaratmıştır. Nasıl ki fizik dünyasında yer çekimi, elektromanyetizma gibi kanunlar varsa, manevi dünyada da bu nizamı sağlayan insan kanunlar vardır. Bu zatlar Allah'ın yeryüzündeki memurlarıdır. Onlar için gayb erenleri denmesinin sebebi halkın içinde gizli olmalarıdır. Onlar birer süper kahraman değil, iradelerini Allah'ın iradesinde eritmiş, nefislerini öldürmüş insanı kamillerdir. Şimdi zihinlerdeki o büyük soruyu cevaplayalım. Bu üç kişi kim? Onlar binlerce yıldır yaşayan ölümsüzler mi? Hayır. Kaynaklar bize açıkça söyler. Üçler Meclisi'nin üyeleri sizin benim gibi etten kemikten oluşan, acıkan, susayan ve vakti geldiğinde her fani gibi ölümü tadacak olan insanlardır. Onlar melek ya da cin değildir. Bizzat insandır. Ancak farkları ruhlarının ulaştığı mertebedir. Süreç nasıl işler? Üçlerden biri vefat ettiğinde yerleri asla boş kalmaz. Manevi hiyerarşide bir alt kademede bekleyen yedilerden en liyakatli olan zat anında bu makama yükseltilir. Bu saniyeler içinde gerçekleşen manevi bir devir teslimdir. Yani makam kalıcı, kişiler geçicidir. İsimleri belli mi? Hayır. Biz onların dünya isimlerini, örneğin Ahmet, Mehmet bilmeyiz. Ancak manevi isimleri ve meşrepleri bellidir. Birinci, Kutup yani Gavs, en tepedeki zat. Kalbi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi üzerindedir. 2. İmam-ı Yemin, sağdaki imam. Kalbi Hazreti Cebrail'in meşrebi üzerindedir. 3. İmam-ı Yesar, soldaki imam. Kalbi Hazreti Mikail'in meşrebi üzerindedir. Burada en kritik ilahiyat sorusu devreye giriyor. Allah bir şeyi murad ettiğinde sadece ol der ve o şey olur. O halde bu üç kişiye ne gerek var? Bu soruyu sormak, Allah neden yağmuru Mikail ile yağdırıyor veya neden vahyi Cebrail ile gönderiyor demekle aynıdır. Allah aciz olduğu için değil, şanının yüceliği
ve kainattaki nizamın bir usulü olduğu için vesileler yaratmıştır. Güneş ışığı her yere vurur ama ancak şeffaf bir camdan geçerek bir odayı aydınlatır. İşte üçler, ilahi iradenin yeryüzüne yansıdığı en berrak camlardır. Allah, kendi iradesini bu seçkin kulları üzerinden dünyaya dağıtır. Onlar birer kanaldır. Güç onlara ait değildir. Onlar sadece o gücün yeryüzündeki uygulayıcılarıdır. Allah Azze ve Celle sevdiği kullarına bu şekilde yetki vererek onları onurlandırır. Bu ilahi bir memuriyet sistemidir. Ve işte o en yakıcı soru. Madem bu kadar güçlüler, madem kainatın manevi dizginleri ellerinde, neden Filistin'de çocuklar ölürken müdahale etmiyorlar? Neden bir mucizeyle o bombaları havada durdurmuyorlar? Dostlarım, bu noktada tasavvufun en ağır sırrı devreye girer. Rıza makamı. Üçler Meclisi kendi duygularıyla, öfkesiyle ya da merhametiyle hareket edemez. Onlar Allah'ın kader defterinde ne yazıyorsa ona en yüksek seviyede razı olanlardır. Bizim şer gördüğümüz bir olayda Allah'ın gizli bir hikmeti, bir imtihanı veya o toplumun manevi bir temizliği olabilir. Eğer Allah o zulme mühlet verdiyse, üçler o mühleti bozamaz. Bozarlarsa Allah'ın iradesine karşı gelmiş olurlar ki bu, o makamdan anında düşmeleri demektir. Onlar, bir çocuğun ölümü karşısında sizin benim duyduğum acının 1000 katını hissederler. Ama ilahi nizamın işlemesi için gözyaşlarını içlerine akıtıp kadere boyun eğerler. Onların müdahalesi ancak ilahi izin çıktığında gerçekleşir. O izin çıkana kadar onlar sadece sabırla nöbet tutan bekçilerdir. Şu an nerede olduklarını merak ediyor musunuz? Belki Kudüs'ün dar sokaklarında bir derviş, belki İstanbul'da denize bakan bir ihtiyar, belki de Şam'da bir yetimin başını okşayan isimsiz bir yabancı. Onlar aramızdalar. Tayyi zaman yapıp saniyeler içinde yanınızdan geçebilirler. Üçler, yediler, kırklar. Bu ordu dünyanın sahipsiz olmadığını hatırlatır. Evet, kaos var gibi görünüyor ama her şey o muazzam terazinin kefesinde. Biz bugün sadece o büyük perdenin tozunu aldık. Unutmayın, biz neyi anlatırsak anlattık. Hakikat ancak yaşanarak öğrenilir. Bizim sözümüz kadim kaynakların yankısıdır. Ve her şeyin en doğrusunu, hikmetini ve gizli olanını sadece Allah bilir. Eğer bu derin yolculuk ruhunuzda bir karşılık bulduysa, bir sonraki bölümde 7 iklimin sırrı, Yediler belgeselinde buluşalım. Bu videoyu beğenerek ve paylaşarak bu manevi zincirin bir halkası olabilirsiniz. Görünmeyene uyanmak için takipte kalın. Ben Çağrı Kılıç.